Şu an Galio girdi. Riven'den çok güzel bir girdi. Güzel de hasar verdiler yine ah, ona rağmen. O çok burada güzel bir Wukong uyutma olacak. geldi. Oy, Ezreal aldı. Oo, Eğer ki buradan güzel bir şekilde çıkabilirlerse. Oy, Lilia bak olmaya başladı Lilia bak şu anda. Lilia 5'e 4 o fight'i. Çok güzel bir hasar geldi. Kimden geldi lan o hasar? Fiora onu aldı. Olaf Fiora bayağı çok önemli. toplayıcı olarak oldu da. Arkadaşlar hepinize merhabalar, ben Nostanga. Efsane bir içerikte tekrardan sizlerleyiz. Bugün Nova ile Woohoo Gaming oynuyor arkadaşlar. Maçın ikinci serileri. İkinci maçları yani. Yani şöyle çektiğimiz videonun ikinci serisi. Ve bugün videomuza konuk olan da uzun zamandır beraber bir video çekmiyorduk. Skolfit hocamla tekrardan bir video çekelim dedik. Belki özlemişsinizdir. Skol hocam hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Reisim nasılsın? İyisin? İyi, Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim vallahi. Çok şükür ben de iyiyim. Özledik vallahi ya. Bir Aynen. akar şimdi Aynen. Nova. Nova, Woohoo Gaming. İkisini de yakından tanıyoruz zaten. Beraber analiz ettiğimiz takımlar. İkisi de birbirinden iyiler. İonya Kupası yaz sezonu herhalde. Bakalım bu kupada herhalde eleme sistemi şu şekilde oluyor. Yenen eleniyor direkt. Lig aşaması yok. Ben buradan bir yeni hatırlatma isterim Skol hocam. Yani bu seriyi kaybeden üst turda ya da ön eleme gibi bir şey olmuyor. Direkt turnuvadan eleniyor. Kazanan bir üst tura çıkıyor yani. Haydi geçelim maça kardeşim. Geçelim reis. Şimdi genel olarak bir banları söylemek gerekirse arkadaşlar, Poppy, Camel, Rumble banlanmış. Blue takımda Akali, Yasuo, Ryze banını görüyoruz. Sol tarafta ilk 3 şampiyonu piklediklerini görüyoruz. Wukong, Lilia, Corki. Sağ tarafta da Gwen, Nautilus, Ezreal. Şu anda ban her şeyi değiştirecek potansiyelde. Çünkü ikisinin de ucu açık yani. Her türlü sağa sola çekebilirler. O yüzden son iki pikleri görüp ona göre yorum yapmamız lazım. Skol hocam, geçen analiz videomu belki izlemişsen bilmiyorum da Yasuo ve Gragas kalmıştı yani. İlk defa ilk seride Yasuo ve Gragas'ı gördüm. Ve şöyle erken oyunda bayağı fark atıp sonradan kaybettiler yani. Doğru. Gragas, Yasuo permaban zaten. Tamam. Profesyonel arenada Tamam genellikle. işte bunu gördük işte dün geçen videoya attığım analiz maçında. Yasuo Gragas'ı bir takım almıştı yani, hani sağ solu paylaşımda olmamıştı. Bir de tabii yeni şampiyonlar da geldi ya reis. İşte Ryze'dır, Poppy'dir. Ondan Evet. sonra iyice şampiyon pulu da genişledi. Evet. Daha tehlikeli seçimler olduğu için bazen açık kalabiliyor. Zaten öne geçtikleri TT bu arada yaptı bunu. TT'ye kalmıştı. Bayağı öne geçmişti. Ve karşı rakip hafife aldığı için o maçı da yenildi yani. 10k gold farkıyla. Her neyse o maçın tekrarını seninle gene özel olarak konuşuruz. Biraz maça dönelim. Son iki banı arkadaşlar Nova, Vi ve Zinza'yı banlamış. Karşıda Maokai, Nunu banını gördük. Genel olarak güzel banlar. Çünkü Maokai ile ve Nunu da güzel fight başlatabilecek potansiyelde şampiyon. Büyük ihtimalle sağ tarafın bir tık da kontrasını bozmak için, daha doğrusu pardon, sol tarafın bir tık da kontrasını bozmak için bu şekilde ban attı Woohoo Gaming. Şu an pikler yavaş yavaş atıldı. Şimdi şöyle piklere bakmak gerekirse ben önce bir yorum yapayım, ondan sonra sana bırakayım Psikol hocam. Wukong, Lilia, Riven, Corki, Galio piklerini görüyoruz Nova'dan. Sağ tarafta Nautilus, Ezreal, Aatrox, Lee Sin, Gwen. Yani sol tarafa mesela baktığım zaman ben Woohoo Gaming'in draftını bir tık daha beğendim. Hem erken oyunu var hem de orta ve late game'i taşıyabilecek mevcut şampiyonları var. Net fight başlatabilecek bir şampiyon da mevcut. O yüzden Woohoo Gaming'in draftı biraz daha bana yakın geldi. Tabii Nova'nın draftı kötü mü? Hayır, kötü değil. Ama Lilia'yı erkenden pikleyip jungle'ı bir tık sıkıntıya uğratmış olabilir. Bakalım bu oyunda neler yapacak, neler göreceğiz. Sen ne düşünüyorsun hocam? Psikol hocam. Valla reis Lee Sin yerine bir Zinza olabilir miydi diye düşündüm. Çünkü karşıda çok engage Lee Sin var. İşte ve Wukong, Lee Sin Galio falan Vi gelecek. banlıydı bu arada. Tabii, Yok, Zinza banlı mıydı? evet. Jinja. Orayı kaçırdım ben. Vay'ın banlı olduğunu gördüm de. Ya ben yanlış gördüm. Zinja'yı görmedim. Evet, Wiley isim banlı. Ya şöyle, orta ve late'i Corki ile Lilia'yı tutacak. Orta ve late'i. Erken oyunu Wukong'la kapatmaya çalışacak da. Yani Woohoo Gaming'in draftı yani tam erken oyunda Lee Sin var. Late'de Gwen var mesela. Tam hard böyle late'de yargı dağıtabilecek. Toplayıcı olarak Aatrox ve Ezreal. Net engage olarak da Tulus var. Yani ben bir tık Nova'nın Woohoo Gaming'in draftını beğendim. Oy. Nautilus, Ezreal'ın gücü de güçlü gerçekten ya. Geri dönüş hasarını iyi verdi Ezreal. Orada Şimdi Galio biraz. şimdi şöyle bu tür eşleştirmelerde arkadaşlar, şimdi iki tane mid gönderiyorlar biliyorsunuz zaten.
bot mid'e gidiyor. Side lane'e de normal side lane şampiyonları alıyorlar yani. O çok güzel bir engage geldi. Hem üzerine küçük kuşları çaldılar hem de Galio'yu base attırmak zorunda bıraktılar. Arkadaşlarımız soruyor yani neden acaba botu mid'e yolluyorlar. Arkadaşlar hızlı bir şekilde mid push'unu alıp sağa sola oyun kurmak için botu mid'e yolluyorlar. Ama ve lakin şöyle bir olasılık da var. Şimdi Ezreal Nautilus çok rahat bir şekilde push alabiliyor. Bu da ne oluyor? Bu iki eşleşmede şu dakikada Ezreal ve Nautilus lane'i kazanıyor. Bakın lane'e geç gelmesine rağmen resmen yetiştiler yani lane ittirmesinde. Ezreal çok güzel Nautilus'la beraber hasar verdi bu arada. Tabii Corki'nin de biraz erken oyunu da zayıf. Evet evet. Ya zaten Ezreal mesela erken oyunda Q'ları mulunu vesaire tuttuğun zaman güzel hasar çıkartıyor. Oo, agresif bir oyun. Galio sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Mid'e doğru bir Lilia'yı görüyoruz. Karşı Blue Side'da da Lee'sini görüyorum mini haritada. Şimdi buradaki eşleştirmeye baktığım kadarıyla şimdi ittirmeye baktığım zamanda da oy Riven'e bir kule altı 5 Güven olan bir Lee'sin çok rahat atacaklar ya. tertemiz. Aynen öyle. Şimdi bak bu eşleştirmeyi sana şu şekilde söyleyeyim hocam. Gördüğün gibi Güven de bu eşleştirmeyi kazanmış. Yani ne oluyor? Woohoo Gaming 2 tane matchup'ı kazanmış oluyor. Zaten Lee Sin gibi erken oyun şampiyonum var. Nova'da da zaten erken oyun düşük bir Lilia'sı var. Bu ne oluyor? Otomatikmen Lilia'nın oyununa da yansıyacak. Neden? Çünkü mid hızlı bir şekilde pushlayıp karşı ormana hızlı bir şekilde baskı yapabilecekler. O sırada middeki Corki ve Galio karşılık vermekte çok zorlanacak. Üzerine baktığımız zaman Riven eşleştirmesine Güven kazanıyor. Yani Lilia'nın bu oyunda gerçekten işi çok zor. Bakalım neler olacak kuzen. Tabii Lee Sin bir de Counter Jungle'da çok iyi bir şampiyon olduğu için çok hızlı bir şekilde karşı ormana girip hızlıca çıkabiliyor. Bundan da faydalanacaktır dedik zaten. Kuşları da çaldı. Aynen öyle. Bir de bir önceki pozisyonda eğer dikkat ettiyseler Bak oy. Güven bayağı bir agresif oynayıp bu tekrar büyük ihtimal. Yok Burada tekrar değil. çünkü tekrarı gibi zannetti Vayne. Yok bak. Burada Lee Sin pinklediği için geleceğini orada sonuna kadar takasa girip dive'ı aslında hazırladı. Ya şöyle O zaten minyonları şu anda biriktirdi yani o sıra dive atacağı zaman Gwen'in minyonları bayağı vardı. Çok rahat bir gank de geldi. Aşağı güzel bir oyun mu göreceğiz? Çok güzel bir Natulus'tan 2 kişilik ulti geldi bu arada. Galio'yu da onu da aldı. keserlerdi mi? Çok güzel kesip aldılar. Görüyor musun? Bak ben Tertemiz dive attılar. aynen öyle. Ben sana ne dedim hocam? Bak midde zaten push'u çok rahat aldığı için yukarı oynadılar. Bak Ezreal'ı tabii tek başına da bırakabiliyorlar. Ezreal da geldi oraya ulti atıp geri çıktı Bir mesela. de isabet dalgası tutmamış Ezreal'dan. Bir de o tutsa daha kolay Ya o tutuşu önemli değil. Bak ben kesecekler. şöyle bir şey söyleyeyim. Ezreal buraya kadar geldi mini haritadan. Şuraya kadar geldi. Ultisini attı. Corki mid'i ittiriyor da geri döndü mesela. Plate almasın diye Corki. Zaten mid'de kazanıyorlar. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Şu o Nautilus'tan agresif bir oyun geldi. Ya buradan bir şey çıkmaz zaten. Çok güzel. Bir de Lee Sin çok iyi Aynen. başladı ya. Ya 2 şöyle. 2 kill alarak başladı. Çok güzel. Yunus'u da bitmiş. Bak bunu şöyle açıklayayım size arkadaşlar. Mid'de kill çıkmasına gerek yok. Bakın Ezreal Nautilus çok hızlı bir şekilde lane pushluyor ve bu sayede koridoru kazanıyorlar. Galio Nautilus çok güzel yakaladı. Gwen çok güzel bir pozisyondan geldi. Galio'dan bir kurtulma ultisi bir nebze olsun atmasıydı. Bak hem vadiye aldılar hem de ejderi de rakip takıma vermediler. Şu an midden bayağı bir baskı kurdular. Kuleyi de aldılar. O Aatrox, Lee Sin de o. Kayda. Tertemiz. Şimdi tüm koridorları Nova'nın tüm koridorları kaybediyor bu arada baktığımız zaman. Tabii Lilia için çok kötü bir durum. Lilia zaten tempo şampiyonu olduğu için Lilia yani koridorların ittirilmesini ister. Tamam işte. Biraz daha kendisine alan bırakılmasını ister ama durum böyle olunca Lee Sin çok çabuk onun ormanına girip kampları çalabiliyor. Koridorlara çok rahat dive atabiliyor. Ya zaten Skol hocam şöyle söyleyeyim. Pozisyonu izliyoruz sırada. Senin takımın hızlı bir şekilde lane push alıyorsa tamam mı? Çok rahat istediğin yerde oyun oynayabilirsin. Riven'den çok agresif bir oyun geldi. Nautilus'un orada olduğunu görmediler. Arkasından Ezreal geliyor. O Güven'den mükemmel bir hasar geliyor abi. O Güven'i artık bu saatten sonra gerçekten karşı takımda durduracak bir şampiyon yok. Gold farkı da
açıldı bayağı ya. 9K'ya Seviye kadar farkı da oluştu. 9K'ya kadar geldi. Oyuncular arasında gold farkı da bayağı açıldı. Yani ben şunu söylüyordum. Arkadaşlar midde kill almanıza gerek yok. Ben bunu 5v5 takım için söylüyorum size. Lane'i pushlayıp sağa sola oyun yaparsanız zaten o lane'i kazanmış oluyorsunuz. Siz lane'i karşı rakipten daha hızlı pushlayabiliyorsanız dedim. Aatrox'a çok bir 4 kişilik bir şey geldi ama Aatrox çok güzel çıktı lan. Bu Ya ki ultisi yoktu. Nova mesela bu kill alsaydı en azından bir nebze olsa bile ne sağ tarafın temposunu biraz daha düşürebilirdi. Ama Ya çok şey Wukong şu an girdi. Gwen'le kimin Lee Sin'in üstünde bayağı bir shutdown var. Bunları Aynen. Bu fight'ı istiyorlar mı gerçekten? Evet, Gwen de geliyor. Burası gerçekten Nova için kötü bir senaryo olabilir. Çok güzel bir ulti geldi Nautilus'ten. Nautilus mu attı, Lee Sin mi atıyor? Nautilus atmış. Çünkü havaya zıpladı o sırada gördüm. Hocam, tabii Lille'yi görünce Nautilus Lille'ye karşı bayağı iyi. Direkt Lille'yi gördüğü anda direkt kilitledi. hocam skor 10-0 olmuş. Tarihi bir O fark mı hiç geliyor acaba? bilmiyorum. Ben onun Hmm, shutdown'ların alınması lazım. Bir de o shutdown'ların Doğru kişide Corki'de kalması. Lille'de falan kalması lazım. Doğru Çok kişide doğru kişiye kalması. gitmesi. Evet, doğru kişide kalması gerekiyor. Şimdi Ki ancak bir dönüş iyi olsun. şimdi Değilsin. şöyle de bir durum var. Bubble'lı kuleyi de alması gerekiyor. Biliyorsun geriye düştüğün zaman oyun gold veriyor ya. O kuleleri de doğru kişi toplaması lazım ki oyun bir tık dönsün. Tabii. Ya bir de Nova'daki şampiyonlar yani bu şampiyonlarla hiç geriye düşmek istemezsin yani Lilia'yla, Wukong'la. Çünkü bu şampiyonlarla geriye düştüğün zaman işte böyle oluyor reis. Baksana direkt Lilia yine yok oldu. Ya zaten Lilia kazanan koridor gerekiyordu. Yani dümdüz Nova'nın attığı pikte zaten o Galio'dan çok agresif bir oyun geldi. Bu dakikalarda bu hareketleri denemeleri lazım da doğru zamanda denemeleri gerekiyor. O Aatrox çok güzel yerden geliyor. Lee Sin'den güzel bir şekilde Korki'yi içeri attı. Maybet Korki'yi mi attı? Evet, Korki'yi attı ya. Yanlış görmedim ha. Lee O Lee Sin Sin de öldü bu arada. Şu an Noah öldü buradan Blue çıkarsa çok rahat olacak onlar için. Büyük ihtimalle Wukong'u da orada yakalayacaklar. Ne diyorsun hocam? Durum 13-2 geldi. 2'ye geldi. Lee Sin'in shutdown'ı Riven'da kaldı. Kabul edilebilir yine. Galio'da falan kalmasından iyidir. Tabii ki. De Galio çok öldü ya. Çok tanklayacağım diye önde çok öldü. 2 kili de Riven almış bu arada. Ya boşa hasar yedi. Yani güzel de Nautilus yakaladı bu arada. Ezreal'a güzel hasar verdi. Bu seviyede o hasarı falan tahmin etmesi gerekiyor. Bence bu seviyeye kadar çıkmışsa tabii. Onu geçtim Ya şimdi. şu an Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar analiz videolarımda çoğu maçın geri döndüğünü biliyorum. Yani gerekir hani sadece sol tarafa shutdown'ları mesela Lilia'da Corki'de Riven'de kalması. Çok güzel Nautilus'tan içeri giriş yaptı. Riven kaçar oradan ya. Abi Nautilus da çok sinir bozucu ya. Nautilus'ta bir de 10 asisti var. Evet. O da önde Bu şey arada oldu. Galio ultisini atarak geri çıktı. Gwen'in ultisi açıldı bu arada. Nova'nın buradan kill vermeden çıkması gerekiyor. Korki Kor öldü. hmm. Korki mahvoldu. Korku Yani öldü. tek koşul Nova'nın ne yapıp ne edip maçı uzatması lazım. Çünkü Lilia Korki var. Eğer maç haddinden fazla biraz uzatırlarsa yani belki late game'de bir kazanma şansları olur. Çünkü Lee Sin biraz late'e doğru düşecek. Ama orada da işte Gwen var, Aatrox Ya şöyle var. gel dediklerin doğru zaten. Yani oyunu bir tık uzatmaları gerekiyor. Korku ile Lilia'nın gücüne ulaşmaları lazım. Dediğim gibi karşı tarafın bir yerde mesela Gwen'i yakalayıp kontrollerini bozup yukarıdaki bubble kuleleri alması gerekiyor. Aradaki bir tık fark kapatması için. Woohoo Gaming'in de eksik fight atıp yani oyunu bir şekilde döndürmesi lazım. Çünkü bu tarz dönüşleri gerçekten gördük ki beni izleyen, yakından takip eden izleyicilerim de bunu bilir. Gerçekten bu tarz eşleşmeler döndüğünü çok rahat bir şekilde gördük. Bu arada arkadaşlar maç 14'e 2 olmuşken ben de size araya bir sıkıştırma videosu yapayım. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup bir tane de yorum atarsanız çok sevinirim. Bana çok güzel destek olmuş olursunuz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere diyeceğim şimdi. Alışkanlık. Tekrardan Wukong öldü mü? Öldü. Ya bu tarzda bu dakikadan sonra artık e, dediğim gibi Woohoo Gaming absürt bir şekilde satmadığı sürece Tabii bir bir de haritayı yıktılar şu an açılamıyordu işte. Wukong biraz açıldı direkt bedelini ödedi. Ya şu an Galio girdi.
Riven'den çok güzel bir girdi. Güzel de hasar verdiler yine ona rağmen. O çok Burada güzel bir son uyutma nokta. geldi. Oy, Ezreal aldı. Oo, Eğer ki buradan güzel bir şekilde çıkabilirlerse. Oy, Lilia bak olmaya başladı Lilia bak şu anda. Lilia ölmesin. Gargoyle vardı. O Aatrox'u da kesseydi var ya, tadından yenmezdi biliyor musun? Riven aslında yetişebilir. Ultisi yok ya. Yok. Ya artık Yetişebilir. artık onun zorlaması kötü olur yani. Bak Gwen'le gördün mü? Lee Sin direkt kapattı, cezalandırdı. Sen hayırdır dedi kardeş. Aatrox'u kovalıyorsun öyle. Ya o daha demin o Galio'nun girdiğinde Wukong Aa, ölü olmasa Riven'i de yakaladı. Bak bu hiç orada iyi belki olmadı bak. Bak bu hiç bilmem. iyi olmadı. Bak daha demin o kontrayı alıp Türkiye'deki solo Q kafası gibi oynamasalardı, kill peşinde koşmayıp lane'leri itselerdi daha okeydi. Şu an burayı 3 kişi tutamazlar. Çok sıkıntı. Oy oğlum Lilia Çok ne güzel güzel ulti. hasar verdi lan. Ya Lille şu an hasarı iyi reis. Biliyorum Abi da oyunu oy biraz tutamam lazım. baksana. Tabii Liandry falan da var ya. Yaka yaka vuruyor. Abi şu anda diyorum ya sana, oyun biraz uzarsa Lilia için muazzam bir senaryo olacak. Lilya'da Rabadon da bitmiş. Vadiyaran Daha Vadiyaran daha Labo'dan bitmiş. Liandry almamış şu an alacak. Ta Liandry'ye abi gidiyor da. şu anda yavaş yavaş Lee Sin oyunun düştüğünü görüyoruz işte arkadaşlar. Yavaş yavaş çünkü dakika 14. 14'ten sonra yavaş yavaş Lee Sin düşüyor ve Lilia'nın oyunu başlıyor. Ha, şuna gelmek gerekirse de oyun bu senaryoya kadar, yani tabii koridorların kazanması da aynı şekilde Lee Sin'in oyunu takip etmesiyle bu seviyelere geldi yani. Tabii erken oyunda Lee Sin üstüne düşen her şeyi yaptı. Çok Korid doğru zamanda doğru yerdeydi. Doğru dive'lar attılar temiz bir şekilde. tabii bunu koridordakilere de şey yapmamız lazım. O pozisyonu da onlar yarattı sonuçta. Tabii. Burada Ya son Lille fight'ı çok iyi oy vuruyor da Lee Sin'den 2 kişilik çok güzel muazzam bir ulti oldu. Bu hareketi Nova'yı çok geri düşürdü. Yani fight'tan eksik kaldılar. şu an Lee Sin ultisi yok. Abi şu an Galio da kullandı ultiyi. şu anda Woohoo Gaming'in sadece yapması gereken gidip Baron'u alıp oyunu, minyonları bitirmesi gerekiyor. Başka yapacak bir şey yok. Erken oyunda çok ezildiler ya. Abi ben sana başta söyledim ya. Bak ne dedim? Dedim ki orada bir Gwen'i yakaladılar mı? Yok. Abi Leo o tarafa gelemiyor. Şu anda Gwen ve Nautilus sadece 4 kişiyi tutuyor orada. Abi Oo, orada bir şeyler olmuş. Nautilus Nautilus öldü. öldü. Bu fight'in Wukong ultisi devamında var mı? çok güzel bir uyutma geldi. Lee Sin'den güzel bir ulti geldi. Ama arada bu kadar gol farkı olduğu için de abi kaçınılmaz Lilia da son geliyor. öldü. Geliyorum diyor kardeşim. Tutamaz gibi ya. Yok be tutam, oyun bitti zaten. Korki'yle 20k gold fark oldu yani. Nereye tutuyor yani? baksana Ha, Korki direkt. Ezreal da çok güçlü yani şu an zaten. adam oyundan attı ama. Bayağı bir draft'tan gitti oyun ya. Tabii ki bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben başta ne dedim? Dedim ya sana psikolog hocam. Eğer midde push'u kim alıyorsa pick draft'ta o kazanmıştır. Yani middeki eşleşmeyi o kazanmıştır. Top lane'de de aynı şekilde. Eğer ki 5 ve 5 maçlarda arkadaşlar söylüyorum, koridorda lane push'u alabiliyorsa şampiyonunuz diğer şampiyondan, siz o koridoru kazanıyorsunuz demektir. Ve ona göre oyun yapabilirsiniz. Ben ne dedim? Dedim ya Lilia erken oyunda düşük, mid ve top lane hızlı bir şekilde push aldığı için Lee Sin çok rahat bir oyun geçiriyordu. Lilia'yı kısıtlıyordu yani. Ve bunu yaptıkları için de oyun buralara kadar geldi. Senin de eklemek istediğin bir şey var mı hocam? Yo doğru söyledin reis. Aynen. Zaten şeyde de gördük yani. Nautilus Ezreal mid tuşunu alıp Nautilus da sağa sola rahat gitti. Evet evet. Yani Yani o haritaya çok güzel yansıttılar o middeki üstünlüğü. aynen öyle. Koridordaki üstünlüğü. Yani 5v5'lerde bu tarz durumlar, koridoru kazanmak ve ona göre rotate'inizi çizip ona göre oynarsanız arkadaşlar çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Geçiyoruz ikinci maç. İkinci maça geçmeden önce arkadaşlar beğenmeyi unutmayın ha. Hadi. Haydi geçtik ikinci maça. Evet arkadaşlar geçtik ikinci maça. Bu arada Woohoo Gaming gerçekten kendini çok çok geliştirmiş. Ben gördüğüm kadarıyla Nova ekibinden de bayağı eksikler vardı yani. Bayağı oyuncular galiba yok sanırım. Hatırladığım kadarıyla. Top lane'de de değişmiş sanki. Doğru değil mi reisim? Benim bildiğim top lane Ben bir şey söyleyeyim mi reis? Ben isimleri hatırlıyorum. Nova'da yani herkes değişmiş. değil mi? Büyük ihtimal başka takımlara gitti. Woohoo Gaming'de de büyük ihtimal. X'de yoktu, Aven yoktu, Yusa yoktu.
Onlarda da değişmiş. Bence yeni kadro oluşturmuş. Sanırım. İsimleri çünkü hatırlıyorum ben. İlk Galiba takımında. galiba ben yanlış hatırlamıyorsam TT'deki top lane X'indi. X'in Nova'da değil miydi? Yoksa Yok. Nova'da Aatrox oynayan bir tane tamam adam işte. vardı. O adamın adı neydi? Bir şey. O adam X'in değil de başka bir adı vardı. Neyse. Bak onu bakarım. Arkadaşlar geçtik ikinci maça bu arada Woohoo Gaming güzel bir şekilde gerçekten draftın hakkını verip ve oyunu domine etti. Şu anda banları göre hemen hızlı bir şekilde analize geçeyim arkadaşlar. Yasuo, Akali, Poppy, Ornn, Maokai banladılar. Sağ tarafta Xayah, Varus, Gnar, Rumble, Ryze banını görüyoruz. Renekton, Zinza, Mor'da, Sivir ve Gragas'ı görüyoruz. Gragas açık kalmış. Bakalım nasıl kullanacaklar. Nunu, Kai'Sa, Olaf, Vi, Fiora. Şimdi baktığım zaman sağ tarafın draftı, Nova'nın draftı daha iyi gibi görünüyor. Ama ve lakin şöyle bir şey var. Side lane'deki güç, Fiora mesela. Side lane'de birebirlerde Fiora'yı kesebilecek hemen hemen zor şampiyonlar. Yani Renekton'u çok güzel bir... Yani Renekton'la kafa kafayı kapışıyor ama işin sonunda Fiora gerçekten güzel işler çıkartabiliyor benim bildiğim. Yanlış biliyorsam bu arada yorumlarda düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Olaf'ı gördük, Vay'ı gördük ve Kayısa'yı gördük arkadaşlar. Şöyle bir combo draft yapacaklar. Vay hepsi öne doğru atıldığı için Kayısa'yı piklemişler. Kayısa da onları takip edebilecek bir ADC olduğu için ultisinden dolayı çok rahat bir şekilde takımının yanına gelip gerekli hasarı verebileceğini düşünüyorum. Ona baktığımız zaman bu Hu Gaming'de de arkadaşlar erken dakikada mid push'unu çok rahat bir şekilde alacaklar Sivir'den dolayı. Bakalım benim düşüncem bu arada. Bu sefer Nova'nın Woohoo Gaming'in geçen oyun yaptığını bu sefer Nova yapabilecek mi? Bunu merakla bekliyoruz. Ona baktığımız zaman Mordekaiser. Ya şöyle piklere baktığım zaman Woohoo Gaming'in yani evet Woohoo Gaming'in şampiyonları biraz daha mobil değil mi? Skol hocam baktığımız zaman. Bir sağ tarafın biraz daha sanki Woohoo Gaming'e göre biraz daha hantal kalıyormuş gibi gözüküyor. Bakalım oyun içerisinde neler yapacak. Sen ne düşünüyorsun hocam? Bence Nova aslında Oy. güzel draft olmuş Ana. da. Direkt İlk dakikada ve kill kime kaldı? Bu arada bu çok kötü biliyor musun? Kill kime kaldı? minyon kaybedecek mi? Önemli olan Milyon geldi. Yok. tamam minyon kaybetmedi. Minyon O kuşları kaybedecekler şimdi. Bu kötü. Evet. De oraya gittiler. Tamam. Güzel bir egzoz geldi. Kayısının sıçrasını aldılar. Ya şöyle zaten ben mesela Sivir Renekton'u yakaladılar mı? Çok güzel sıçra Q'yle girdi. Nova ne yapıyorsun? Ölecek. Ölecek. Sıçratsa bile takip gelecekti. Abi kötü bir oyun bu arada. Baktığın zaman Ya bir kill de tabii Vaylı bir komp erken aşamada öne geçerse çok sıkıntı yaratıyor reis. evet bir de Yani şöyle Vay direkt karşı ormana girip direkt birilerini düşürmeye çalışıyorlar. Her yerde direkt bir kişiyi aradan çıkarmaya çalışıyorlar. Vaylı komplar öne geçtiği zaman tehlikeli oluyor. şimdi şöyle de baktığımız zaman akabinde zaten midde mesela normalde sakin bir oyun hani sakin bir oyun görseydik çok rahat bir şekilde Sivir Gragas lane'i pushlayıp sağa sola oyun yapabileceklerdi. Erken dakikada Olaf ve Vay'a bir kill geldi. Bence bu Nova için kötü bir senaryo. Dediğim gibi draftı güzel ama erken oyunda bu şekilde geri düşerse sıkıntı yaşayabilir. Yani Nova'nın tek avantajı güzel disengage şampiyonları var. İşte Evet. Zinza gibi. Jinja ultisi var. Gragas Morde ultisi var. ultisi var. Sivir'in kendini koruma skill'i var. Burada 2'ye 2'lerde dediğim gibi. Bak şu anda Gragas da güzel disengage. o vay arka taraftan geliyor. Geldi. O direkt Morde'ye güzel bir ulti geldi de Gragas'ı atsaydı daha iyi olmaz mıydı? Da Morde'yi de öldürdüler. Yani bir tık zorlaştırdı sanki ya. Ama gene iyi bu arada. Neden iyi? Çünkü Morde'yi öldürüp hem geri düşürdüler. Üzerinde de yukarıdan çok rahat bir şekilde plate aldılar. Aynı şekilde yukarıda oyunu çok güzel bir oyun geldi Olaf'tan. Oy onu da aldı bu arada. Olaf. Ana. Oo. Olaf. Son anda çıktı var ya. Olaf çok iyi Güzel sıçrattı. aynen o Mükemmel sıçrası oynadı. 2'ye 2 gidiyordu az kalsın biliyor musun? Eğer onu da alsaydı yani şöyle söyleyeyim geri dönüş skoru çok çok güzel olacaktı. Orayı bir daha izleyelim. Yani o Nova adına çok çok kötü bir senaryo olacaktı. Yani gene kötü bir senaryo oldu ama şuradan Bakalım Olaf minyonları bırakmak istemiyor.
Güzel. Bak Ultisini, güzel duvara ultisini doğru. de çok güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir şey eklemek istiyorum ki şurada bir fight'a göründük hemen. Kayısı güzel bir hasar veriyor arkadan. Nunu'ya kaldı. Kayısı'ya kalsaydı daha güzel olurdu İşte, ama. gördün mü reisim, bak dediğim şey. Mesela Wiley Comp öne geçince bak karşı ormanda direkt yakaladıklarını direkt düşürüyorlar. Ya öyle zaten sonra öne geçtiği için istediği geri oynayabilirler zaten. Onda hiç sıkıntı değil. Bak çok rahat bir şekilde karşı ormana girip çıkabilirler. Bu arada bir önceki senaryoda Olaf değil, herhangi başka bir şampiyon olsa %100 ölmüştü işte. Olaf'ın Öyle. ultisi Aynen öyle. stun Ya yemediği için orada koridorda da Renekton W'su. aynen öyle. Koridorda da güçlü zaten ya Olaf. Onunla hemfikirim. Ona katılıyorum. Sivir normalde Sivir Gragas'ın şu şekilde çok hızlı bir şekilde lane pushlayıp çok güzel sağa sola gitmesi gerekiyordu. Erken dakikada o şekilde skor verdiği için çok sıkıntıya girdiler. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. 5v5 maçlarda bu sefer Fiora'ya bir oyun geldi. Ama bir şey çıkacağını düşünmüyorum devamında. Oy Olaf'ın verdiği güzel hasar gördün mü? Şimdi arkadaşlar tekrardan şunu söyleyeyim tam söyleyemedim hep fight döndüğü için 5v5 maçlarda karşı takım bir şey alıyorsa sizin de bir şey almanız gerekiyor ki oyunda kalabilirsiniz. Hani kalabiliniz. Yoksa diğer türlü çok sıkıntıya gireceksiniz. Çünkü rakip takım bir şey alırken onu takip ederseniz eğer takımca bu sefer takım olarak çok geri düşeceksiniz. Şu Zinza güzel bir şekilde girdi. Çok güzel bir inseç geldi. Sivir o hasarı tamamlayabilecek mi? Güzel. Ölmüş gibi. Tamam. Olaf da arkada Gragas almış bu arada. Sivir aldın mı? Sivir onu da keserse Güzel abi bence Sivir için. Güzel. Buradan direkt dümdüz çıkmaları gerekiyor bu arada. Güzel bence. Ya ben Sivir için güzel bir senaryo. Çünkü Sivir'in erken oyunu gerçekten çok düşük. Tabii Kayısa'nın da düşük ama erken dakikalarda Sivir'e gelen bu tarz killer Nova'yı oyunda tutabilecek bir pozisyon yaratıyor yani. tabii. Jinjao da zaten şu an 2'ye 0 oynuyor. O da iyi durumda. Evet. O da late game'e kadar idare eder bence Nova'yı. Ya şu an arada aman aman bir gold farkı yok. Piklere baktığımız zaman dediğim gibi senin de söylediğin gibi disengage'i bol bir draft. Çok güzel bir şekilde Gragas girdi. Ama Gragas yanlış girdi sanki bir tık da. Olaf'ın ultisi gitti bu arada. Sivir için bir pozisyon olması lazım hasar vermesi için. Güzel bir şekilde içeri çekti. Çok güzel. Morde'de kalan bir Vay. Şu an 5'e 4 o fight'i. Çok güzel bir hasar geldi. Kimden geldi lan o hasar? Fiora onu aldı. Olaf Fiora bayağı çok önemli. toplayıcı olarak oldu da Kaysa da duyuyor. ya Sivir abi şöyle söyleyeyim. Sivir'in işte bu 2-3 item çıkmayana kadar rakibi gıdıklıyor bu arada. Bir de Sivir için pozisyon olması lazımdı. Yani pozisyon yaratılması lazımdı. Sivir de güzel bir şekilde hasar vermesi gerekiyordu. Hiç o şekilde bir pozisyon olmadı. O son fight'ta kim o şekilde hasar verdi çok merak ediyorum bu arada. Güzel bir hasar verdi. Onu tekrardan izlemek istiyorum. Nunu iyi gelmiş Bak aslında. Nunu girdi Orada tamam iyi. mı? Bak burada çok ayrık kaldılar. Bak çok ayrık fight attılar. Nova çok güzel toplandı. Tamam mı? Sonrasında Tabii ayrık fight White atıyorlar. Bak şu an Gragas orada fight atıyor. Renekton orada tarafa döndü. Doğru fokus yok yani. doğru. Görüyor musun? Vayda Yani doğru fokus Renekton'u yok. Görüyor musun? Çok saçma bir fight olmuş yani baktığın zaman. Düzgün fokus yok yani. Bak burada Vay'ı aldılar. Şu anda 5 vs 4 kaldı mesela. Şu kim hasar vermiş merak ediyorum dur. He Nunu'nun ultisi. Nunu'nun ultisi gördün mü? Hepsine hasar verdi. iyi hasar çıkmış bu arada. Aynen aynen. Tank Nunu'dan. İşte ben bundan bahsediyorum. Yani bak bu fight çok kötü olmuş. Hele ki Nova güzel toplanmış. Toplanmasına rağmen çok kötü bir fight atmış. Doğru fokus yok, hedef yok. Çok ayrık bir şekilde herkes kendi kafasına göre bir fight atmış yani. Mesela bak Wuhu Gaming için söylemiyorum. Wuhu Gaming'de mesela Fiora Renekton'u tutuyor. Adamlar eksik olduğunu bildiği için adamları ayırıyorlar. Çok güzel bir W kullandı Fiora. Güzel 2'ye ulti. 2, Direkt abi ya, 2'ye 2'yi direkt dümdüz kazandılar. Hatta bunun devamı geliyor. Nunu geliyor. Nunu geliyor kartopuyla. Zinza'nın ah da be. öldüğünü göreceğiz mi? Güzel gargoyle. Öldü ama bu da öldü. Tutuştur var mı? Yetişecek mi? Çok güzel sıçra ulti geldi.
Sivir'i korumak gerekiyor. Güzel. Mor da buraya işte değiştirdi o. Ama o sırada Renekton çok geri düştü ya. Şu an 0'a 4 oynuyor abi herhalde. şöyle söyleyeyim. Çok geriye düştü. Yani bu Nova için çok kötü bir senaryo oldu görüyor musun? Sağda altta kule kaybedecekler, midde kule kaybedecek dediğim zaman Gragas o Olaf'a no baksana. oy. O Abi sat. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Erken finali görüyorum gibi yani. Abi erken final bence Wuhu Gaming final olarak çıkabilir. Ya çünkü güzel transferler yapmış. Güzel transferlerle oyunu bir şekilde gene toparlıyor. Ama gerçekten Nova'yı geçen kış sezonundaki Nova değil yani abi. Yani çok kötü bir oyun stili görüyorum. Normalde geçen sezondaki Nova çok güzel fight atıyordu. Bu arada ben TT Game ile Nova hemen hemen kafa kafaya bir takımda arkadaşlar. İkisini ayıran fark şu şekildeydi. TT Game erken oyunu çok güzel bir şekilde oynuyordu. Fight'larda bir tık sıkıntı yaşıyordu. Nova ise geriye düşmesine rağmen çok güzel fight atıyordu. Abi şu an o şeyden eser yok. çok dibe girdi. Abi abi Vay buradan ölecek. İşte Vayne'ın da şeyi bu aynen öyle. problemi. Abi Sivir'e pozisyon yaratması lazım. Olaf dümdüz koştu. Sivir dümdüz vuruyor. Kaysa oraya toplar mı? Güzel. Ölecek o Abi Canaz. ah. Bir orada bir şov yapsaydın da en azından bir seyir zevki izleseydik yani. Ama onu yapması için de son bir üçüncü item'ı çıksaydı mesela yapabilirdi diye düşünüyorum yani. Şu an Daha son durakta Runağın bitirmiş. tabii şöyle ADC'ler arasındaki farkı gördüğüm zaman 1400 gold fark var. Sivir ile mesela Kayısa'nın. Şu an Kayısa ne yaptı abi? Hiçbir şey yapmadı. Ama Yani takım olarak Kaysan oynadığı için yaptıkları daha var. şöyle hiçbir şey Kaysaların bak şöyle şunu oyunu bitireyim. biraz da late game ya. Tamam şöyle Reis. bir şey yapmandan kastım beni o şekilde yanlış anlamasın. Mesela takım olarak erken oyunda Nova çok kötü hatalar yapıp geriye düştü. Mesela normalde Kayısa mid lane'den çıkamaması gerekiyordu bu draftta. Çünkü ellerinizde Sivir Gragas var. Çok hızlı bir şekilde lane'i pushlayıp sağ solda oyun aramaları gerekiyordu. Ondan kastım yani. Doğru. Onu bir önceki maç Bu Gaming çok Wuhu ya. çok güzel yaptı. Nova Abi uyguladı. Woohoo Gaming sanki bu fight'ı Nova kazanıyormuş gibi de Nunu ve Vay topunu açıp geldi. Kayısı da oraya geldi. Fiora çok güzel bir şekilde ultisini Ama Sivir'e attı. Sivir Fiora yok ölürse etti. kaybetti burayı. Kaybettiler burayı. Nova burayı kaybetti abi. Renekton Geri hadi. dönüş skorunu aldı bu arada. O da ölecek Güzel bir şimdi. gargoyle geldi. Sivir'in öldüğünü gördüğüm an bu fight'ı kaybedeceklerini görüyordum da abi normalde bu kadar gol farkı olmuyordu Skol hocam ya. Ne diyorsun? Ya çok oyuncu farkı da var bence takımlarda. Çok net belli oluyor bariz. Ya büyük ihtimalle şöyle söyleyeyim. Nova evet transfer yapmış ama takım hiç uyum içinde değil. Bireysel olarak çok çok iyi olabilirler ama uyum olarak çok kötüler. Ee, bence Üst koridorlarını ben hiç beğenmedim reis ya. evet. Geçen el Wukong oynamıştı. Bak böyle de Renekton oynuyor. Ya şöyle söyleyeyim. Ya onu geçtim. Herhalde ben hiç beğenmedim ya. Çok Ya hata yapıyor gibi geldi bana. ya hatasından ziyade takım olarak hata yapıyorlar. Uyum yok. Yani uyum olmadığı için bireysel olarak çok çok iyi olsalar bile ne o açığı kapatmıyor maalesef. Eski Nova'yı özledik sanki. Yani Tabii. yani şöyle Eski Nova'da. söyleyeyim. Gözümde bir üzüntü olmuyor değil yani açık konuşmak gerekirse. Çünkü Nova'yı abi fightları deli gibi atan bir takım olarak biliyordum yani. Yani şöyle söyleyeyim. Wildrift'in GNG'si ve T1'ı TT'dir. GNG'si Nova'ydı abi benim gözümde. Ama abi ondan hiç eser kalmamış şimdi yani. Abi gold farkına baksana ben ilk defa bu kadar mesela tamam bir oyun olduğunu gördüm de iki oyun üst üste bu kadar gold farkı bu kadar analiz etmeme rağmen çok nadirdi kuzen. Yani Ya şu an zaten Renekton'un oyunu bitti. Renekton'luk artık bir şey kalmadı.
Erken oyunda da zaten çok fazla bir şey yapamadı. Zinza elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Morden'in durumu iyi. Ya buradaki tek amaç bence Sivir üzerinden bir kazanma koşulu yaratmak olacak Nova için. Tam katılıyorum o konuda. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sivir'in Renekton'un erken oyunu aslında zaten biraz güçlü. Bunu iyi kullanmaları gerekiyordu. Kullanamadılar. Bu dakikadan sonra Sivir'e yatırım yapmaları lazım da. Abi şuna Fiora'ya baksana baksana reis. abi. Adam 3-4 kişinin Olaf değil üzerine. mi o? Olaf Pardon. Olaf. Pardon Olaf ya, ne dedim ben? Adam 4 kişinin üstüne koşuyor. Ben ne Rahatlığa dedim? baksana. Ben ne dedim abi? Pardon, ben yanlış bir şey söyledim herhalde. Fiora, Fiora mı dedim Fiora ben? değil mi? Adam 4 kişinin üzerine Aynen. koşuyor Olaf. Abi Rahatlığa bak. Olaf çok öne geçmiş bu arada arkadaşlar, düzeltiyorum kusura bakmayın. Olaf dümdüz 3 kişinin üzerinde 4 kişinin üzerine koşup koşup hasar vurup çıkıyor yani. Bir de Fiora çok iyi durumda. Fiora zaten yani şu an mahveder. Kaysa desen o da çok iyi durumda. Yani şu anda o kadar. Nova'nın işi vallahi çok zor. Olaf'ı gördük zaten, adam 3-4 kişinin arasında çok rahat Abi şu gezebiliyor. anda mesela Fiora'nın karşısına 2 kişi gitmesi gerekiyor. Olaf'ın karşısına 2 kişi gitmesi gerekiyor. Yani şu anda baktığımız zaman çok rahat bir şekilde Ejder ve Baron'u alacaklar. Nova buna hiçbir şekilde karşılık veremeyecek ve karşılık verebilecek şampiyonları mevcut değil. Net bir engageci yok mesela. Gragas bir göbeği var mesela. Net bir engage değil. Anladın mı? Tabii. Anca ultisiyle belki bir şeyler yapabilir. Yani en sıkıntılısı da zaten o reis mesela. Aradan bir kişiyi ayıklayıp çıkarma ihtimalleri sadece Gragas'a bağlı. Bak bak Yani çok Renekton güzel çok bir terste göbek, çok güzel kaldın. bir Çok son fight'ı görebilir miyiz? Sivir çok güzel pozisyona vuruyor bu arada. Olaf Devamında orayı hasar mahvetti. çıkmıyor Olaf. Abi Bak 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 nasıl koşuyor. Mahvetti reis. ve burada İmkanı yok maçın ya. burada Çok maçın bittiğini gördük. Abi ben ne bileyim ya. Mesela draft Nova'nın bu halde olması beni çok çok üzdü yani. Gerçekten. Woohoo Gaming gene standartlarında mesela kötü bir takım değildi, biliyorsun zaten reisim. İyi bir takımdı. Ama Nova'nın bu kadar kötü olması da ne bileyim abi ya. Ne diyorsun? Var mı bir şeyin Skol hocam? çok ya. Bu dediğimiz gibi işte Wiley kompozisyon oyun başında öne geçince çok çabuk şey yapıyor. Kanki Üstünlüğünü bak, ben Wiley kompozisyona bir şey demiyorum. Nova bu değil yani. Wiley kompozisyona bağlama bunu bak. Ben sana o kadar söyleyeyim. Bildiğimiz Nova bu değil abi. Nova geri tabii düşse canım bile çok ne? oyuncu farkı var. Oyuncu Yani farkı çok Nova, kalite olarak gerilemiş Nova tabii ki takımında. Nova çok geri düşmesine rağmen ne maçlar çevirdi abi. Adamlar fightları çok güzel atıyordu. Allah aşkına bu fight mı? Çok kötü fight atıyor. Eski Nova'ya bak, şimdiki Nova'ya bak yani. Aradakinde Ya uçurumu takımda görüyor musun? zaten tabii Nova takımında şu an zaten dışarıdan bakıldığı kadarıyla iletişim sorunu bayağı var. Ya organizasyon sıfır yani birbirleri arasında konuşup oyun yapmak, ne bileyim doğru bilgi verme konusunda bile iletişim konuları bayağı zayıf. Yani tam şeyini oturtturamamışlar. A Takımın enerjisini, aynen. o şeyini oturtturamadıkları için bu haritaya acayip yansıyor. Yani hiç kompakt oyun oynamıyorlar. Herkes böyle kafasına göre bam güm oyun oynuyorlar. Yani bir Aynen plana öyle. bağlı değiller. Ya zaten Bir şeye bak, bağlı katılıyorum değiller. o durumda sana zaten. Ya ben buradan Nova yetkililerine sesleniyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Ya gerçekten Nova'nın bir ismi var. Hele ki Wild Rift'te. Nova'nın kostümleri bile ne mevcut Wild Rift'te. Yani abi oyuncumu atıyorsunuz, oyuncumu satın alıyorsunuz. Abi bunu düzeltin yani. Çünkü belki Wild Rift tarihinde Nova'nın belki en büyük yenildiği farklı oyunlarından birisi. Hani tamam ilk maç olabilir. Belki çok arada draft farkı olabilir. Ben sana söyledim ya. Bu Who Gaming'ki draftı iyiydi. Erken dakikada hızlı push alabiliyordu. Ama ve lakin bu draftta Nova'nın draftı daha iyiydi. Baktığımız zaman akabinde disengeçleri mevcut. Çok hızlı bir şekilde lane'i pushlayabiliyor. Ha ne dedim ama başladı. Woohoo Gaming'in draftı kırmızı takıma yani Nova'ya göre daha mobil bir şampiyon olduğu için hızlı bir şekilde fight başlatıp 2'ye 2'leri 3'e 3'leri çok hızlı bir şekilde kazanıp oyunu domine edip kapatabilirlerdi. Ama bu kadar farkla da kapatma abi yani. Doğru muyum? Tabii o Sivir'in oyun başından ölmesinden itibaren başladı. Ondan sonra o yani o bir önceki maçta Ezreal Nautilus'un yaptığını Sivir Gragas yapamadı. Aynen. Aslında bence tüm problem bu. Yok abi, tek ona bağlı değil kanki. Neyse, çok konuşacak şey Yok var hani da. midde üstünlük kurup bunu haritaya yansıtamadılar. Tamam Niye? kanki, Çünkü zaten ilk dakika. aralarında iletişim yok. Ya iletişim var kanki öyle. O, Bu o seviyedeki, bak şöyle yani söyleyeyim. Bu seviyedeki adamların iletişimleri mevcut.
Ama ve lakin erken dakikada o şekilde ölüp doğru zamanda doğru yeri istemediler. Yani shot kalırlar yanlıştı. Birbirlerinden kopuk oynadılar. İletişim mevcut yani. Bu seviyedeki adamlarda iletişim olmazsa abi zaten bu seviyede olmazlar. İletişim mevcut ama doğru oyun yok oyunda. Anladın Bak mı? ben sana çok kısa bir örnek vereyim mi reisim? Yani iletişim yok derken sağlıksız iletişim kuruyorlar. Bak en basit örneğini söyleyeyim mi? Hı hı. Bu LoL'ü bilen insanlar, White Rifle'ı bilen insanlar. Şimdi dive atılması gereken şampiyonlar var ya. Bence Olaf'ın ultisi varken yani Olaf'a kule altında dive atmaya çalışmak, hele ki Renekton'un, ya Renekton'un anca ne yapması lazım biliyor musun? Sıçra çok hızlı bir W kullanması lazım. Ondan sonra Olaf bir ulti reaksiyonu verip çok hızlı o W'nin ultiye bastığı anda öldürmeleri lazım. Yani bence bu bile sağlıklı bir karar değil. Mesela Ya abi yani bak. her şampiyona dive atılmaz bence. Mesela Yo, Olaf'ın ultisi varken bence orada dive atmaları, yani karar mekanizması da bence çok sıkıntılı. tamam da şu Nova'da. tamam işte bu tamamen en temelden geliyor. Bak tamam o konuda hak veriyorum. Ama oradaki oyunları yanlış değil. Çünkü aşağıda oyun kaybediyorlar. Mecbur Olaf'ı oynamak zorundalar. O güncüm baktığın zaman aşağıda oynuyorlar. Çok rahat plate alıyorlar. Olaf'ı oynamazsalar çok geri düşeceklerdi. Mecbur onu oynamaları gerekiyordu. Yani o karar mekanizması yanlış değildi. Abi sen orada ben ne demiştim maç esnasında? Bir yerden 2 alıyorsa rakip takım senin de en az bir tane alman gerekiyor ki o oyunda durabilmen gerekiyor. Mecbur o pozisyonu yapmaları gerekiyordu. Terste kaldılar çünkü. Neyse konuşacak çok şey var kuzen de video bu şekilde uzatmayalım. Neyse. Arkadaşlar Skol hocam videoyu kapatmadan önce ben kapatış videosunu yapmadan önce son diyeceklerim var mı hocam? Bu arada teşekkür ederim geldiğin için. Tabii izleyen arkadaşlarımız varsa Lost Tanga'yı takip etmeyi unutmasınlar. Eğer bu tarz içerikleri de seviyorlarsa beğenip yorum yapmayı, onlar da bu maç hakkındaki ya da genel oyun hakkındaki görüşlerini yorumlar kısmında belirtmeyi unutmasınlar. Hepsini çok seviyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdiden Çok hoşça kalın. çok teşekkür ederim Skol hocam. Bu arada beni kırmayıp tekrardan geldiğin için buradan sana ayrıca teşekkür ederim. Zaten genel olarak gerekli şeyleri söyledin. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizin bu şekilde Asya tarafındaki videolarımızı analiz yaptığım videoları beğenmeniz beni ayrı ayrı hoşuma gidiyor ve ayrı bir şekilde severek yapıyorum bu durumu. Şöyle biraz klasik mi olacak, bir şey mi olacak ama yani bizi biz yapan sizlersiniz arkadaşlar. Gerçekten bunu söylüyorum. Çünkü sizlerin güzel yorumları, sizlerin güzel teşvikleri bizi bu tarz içerikleri ve daha güzel içerikleri teşvik ediyor. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.